Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Divapatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte artık ipleri değerlendirebileceğimiz çok güzel, çok kolay bir 5 şiş patik yapacağız. Ben patiğimde piyasada rahatlıkla bulabileceğiniz normal patiklik iplerden kullandım. Bu şekilde 4 adet ipim var. Dileyen daha fazla renkte tercih edebilir. Şişlerim 3 numara hanımlar. Modelim de bu şekilde. Daha önce 2 şiş olarak yapmış olduğum modelimi böyle yoğun istek üzerine bu şekilde 5 şiş olarak da çalıştım. Çok güzel, çok şık, hoş bir model oldu. Çeyiz içinde oldukça uygun. Siz buraları rengarenk de yapabilirsiniz hanımlar. Ben 3 renk kullandım desenlerimde. Siz daha fazla renkte tercih edebilirsiniz. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38, 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Hemen patiğimi bırakıyorum kenara. Birlikte başlayalım. Ben patiğimi hanımlar her zaman olduğu gibi burun kısmından başladım. 12 ilmek olarak 12 ilmek. Birinci ilmeğim 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 ve bir ilmek daha atıyorum 12. Geri dönüyorum hanımlar. Bu ilk sırada kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimin hepsini ters olarak örüyorum. İlk sırada ilmekler ters örülüyor. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Artık düz örgü uygulaması yapacağız. 5 şişede geçeceğiz. Öncelikle kenar ilmeğimi aldım. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6. İlk 6 ilmeğimi ördüm. Kalan 6 ilmeğimi bir diğer şişim ile örüyorum. Sonuncuyu da ördüm. Şimdi hiç geri dönmeden ilk başlangıç yerlerine girerek 3. şişime ilmekler çıkaracağım. İlk ilmeğimi hemen şu kenara ilmeğin iki kanadına birden girerek çıkarttım. Devamında tığımdan yardım alarak ilmek çıkartıp şişime takıyorum. Başlangıç yerlerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartıyoruz. Şişimize takıyoruz. 4 ilmeğim oldu. 5 ve bir ilmek de bu kenardan çıkarttım 6. Şimdi bir 6 ilmek daha çıkaracağım. Onu da 4. şişime takacağım. Şu birinci ilmeğim. Şu ikinci ilmeğim. Şu üçüncü ilmeğim. Şu 4. ilmeğim. Şu 5. ilmeğim. Şu da 6. ilmeğim. 4 şişimde de 6'şar ilmeğim oldu. Şimdi hanımlar bir sıra ilmeklerimizi düz öreceğiz. 5 şiş patikte bir sıra dediğimiz olay şudur. 4 şişimizdeki ilmekleri de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. İlk şişimdeki ilmeklerimi ördüm. Boş olan şişimle sıradaki ikinci şişimdeki ilmeklerimi öreceğim. 5 şiş patik böyle dolana dolana aynı yöne örülüyor. Evet, ikinci şişimdeki ilmeklerimi de ördüm. 3. şişime geldim. Buradaki 6 ilmeğimi de yine düz örüyorum. Bu şekilde. 4. şişime geldim. Buradaki ilmeklerimi de yine düz örüyorum. Bu şekilde hanımlar bir sıra örmüş olduk. 4 şişimizi de tamamladık yani. Evet, şimdi tekrar ilk şişimdeyim. Artırma zamanı. Patik burnuna baktığımızda artırmalarımızı bu sağ ve sol kenardan yapıyoruz. Ortalardan artırma yapmıyoruz. İlk şişimdeyim. Kenarımız hemen başta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum birinci şişimde. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına giriyorum ve bunu düz ördüm. Bakın ilk artırmamı yaptım. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. Böylece birinci şişimde 7 ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim hanımlar. Kenar solda. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğin kenarına girerek buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Burada da hanımlar 7 ilmeğim oldu. 3. şişime geldim. Kenarımız hemen başta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. İkinci ilmeğin altındaki hemen şu ilmeğin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. 4. ve sonuncu şişimdeyim. Kenar solda. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğim.
Sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğin kenarına girerek buradan aldığımı da düz ördüm. Yani artırmamı yaptım. Kalan 2 ilmeğimi de düz örüyorum. Böylece hanımlar 4 şişimizde de 7'şer ilmeğimiz oldu. Bir sıra artırma yaptık. Şimdi ilk şişimdeyim. Bir sıra 4 şişimdeki 7 ilmeğimi de artırma yapmadan öreceğim. Düz öreceğim. 5 şiş patikte bir sıra artırma yaparken bir diğer sırada artırma yapmıyoruz. Sebebi şu. Her sıra artırma yaparsak şayet patik burnu bir anda açılma yapar ve hoş bir görüntü olmaz. Evet. Üçüncü ve dördüncü şişimdeki ilmeklerimi de düz öreceğim. Bu düz ilmekleri örerken artırma işlemini sizlere kısaca tekrar etmek istiyorum. Artırma işlemini birinci ve üçüncü şişimizde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. İkinci ve dördüncü şişimizde de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırıyoruz. Evet, tekrar ilk şişime geldim. Bir sıra ilmeklerimizi düz ördük. Tekrar artırma zamanı. İlk şişimdeyim. Kenarımız başta. 2 ilmek ördüm. İkinci ilmeğin altına girerek hemen buradan aldığım ilmeğimi de örüyorum. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. 8 ilmeğimiz oldu burada. İkinci şişime geldim. Kenar sol tarafa düşüyor. Son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Sondan ikinci ilmeğimin altına girerek buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 2 ilmeğimi de örüyorum. Burada da 8 ilmeğimiz oldu. Üçüncü şişime geldim. Kenarımız hemen başta. İlk 2 ilmeğimi ördüm. İkinci ilmeğimin altına yani şuraya girerek buradan aldığım ilmeğimi de düz örüyorum. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. İlk 3 şişimde 8'er ilmeğim oldu. Dördüncü ve sonuncu şişimdeyim. Kenar sol tarafta. Son 2 ilmek kalana kadar örüyorum. Sondan ikinci ilmeğimin altına girerek şuraya buradan aldığım ilmeğimi de ördüm. Artırmamı yaptım. Kalan 2 ilmeğimi örüyorum. 4 şişte de 8'er ilmeğimiz oldu. Şimdi hanımlar bir sıra 4 şişteki ilmeklerimizi de düz öreceğiz. Sonraki sıra artıracağız. Düz öreceğiz, artıracağız. Bu şekilde patiğimizin artırmalarını devam ettireceğiz. Ben bu patiğimde her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Ardından modelime başladım. Dileyen 13'er ilmek de artırabilir. Hani açan bir model sonuçta. 15'er ilmek yapmanızı da çok tavsiye etmiyorum. Dediğim gibi çok genişleyen bir model. 14 ilmek bile oldukça geniş durdu zaten. Şimdi hep birlikte artırmalarımızı yapalım gelelim. Ardından buluşalım. Modelimizi birlikte kuralım. Evet hanımlar, ben her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım geldim. Şimdi modele başlamadan önce hemen bu alt bölüme bir diş haroşa oluşturacağız. Aynı yönde öreceğimiz için ilmeklerimizi bir sıra düz bir sıra ters ilmeklerimizi örmemiz gerekiyor. Şimdi ilk şişimdeyim. Bu sıramızda ilmeklerimizi sırasıyla düz olarak örmemiz gerekiyor. Buraya öncelikle modelin alt zeminini oluşturacağız. Bu model sayısına girmiyor. Evet, bakın ilk şişimdeki ilmeklerimi düz ördüm. Şimdi diğer 3 şişimizi de düz örelim. Tekrar bu ilk şişte buluşalım. Evet, ilmeklerimi düz ördüm geldim. Bu sıramızda da ilmeklerimizi ters öreceğiz. Bu şekilde bir diş haroşamız düşecek. Bakın sırasıyla ilmeklerimi ters olarak örüyorum bu şekil. Bakın burada haroşa görüntüsü oluştu. Hepsini ters öreceğiz. Evet, ilk şişimizi ördük. Diğer 3 şişimizi de ters örelim gelelim. Evet, ilmeklerimi ters ördüm geldim. Tekrar ilk şişimdeyim. Modelimize başlayacağız hanımlar. Ben hemen sarı ipimi aldım, diğer rengimi. Modelimiz 6 sıradan oluşuyor. Şimdi ilk şişimizde modelde 1. sıradayız. Bu sıramızda hemen ilk 2 ilmeğimi ördükten sonra ipimin ucunu şöyle bir düğümleyeceğim. Modelde 1. sıramız. Her 6 sırada bir aynı modeli tekrar edeceğiz hanımlar. Bakın. İlk 2 ilmeğimi ördüm. İlmeklerimin tamamını düz olarak öreceğim. Bu şekilde. Hepsini sarı ipim ile düz örüyorum. Diğer kahve ipimiz bekliyor şimdilik. Bakın ilk şişimdeki ilmeklerimi ördüm. Şimdi diğer 3 şişimizi de yine düz örelim gelelim. Evet, ilmeklerimi düz ördüm. Tekrar ilk şişimdeyim. Modelde 2. sıramız. Bu 2. sıramızda da yine aynı şekilde ilmeklerimizi bu sarı ipimiz ile düz örüyorum. Modelimizde 2. sıramız. Bakın hepsini sarı ipim ile düz olarak
örüyorum. Bu şekilde. Diğer 3 şişimizi de düz örelim. Tekrar bu ilk şişte buluşalım. Evet, ilmeklerimi ördüm hanımlar. Tekrar ilk şişimdeyim. Modelimizde 3. sıramız. Bu sıramızda da yine yapacağımız işlem aynı. İlmeklerimizi yine sarı ipimiz ile düz olarak örüyoruz. 6 sıradan oluşan modelimizin 3. sırası. Gayet kolay bir model. Bu şekilde ilk şişimdeki ilmeklerimi ördüm. Diğer 3 şişimizi de örelim gelelim. Evet, yine diğer 3 şişimi de ördüm. Tekrar ilk şişimdeyim. Modelde 4. sıramız. Yine aynı işlemi yapıyorum. İlmeklerimin hepsini sarı ipim ile düz örüyorum. İlk 4 sıramızda ilmeklerimizi aynı ipimiz ile 4 sıra örüyoruz hanımlar. İlk 4 sırada düz örüyoruz. Bu şekilde. Bakın ilk şişimi ördüm. Diğer 3 şişimizi de örelim. Ardından buluşalım. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm. Şimdi 4 sıra sarı ipimiz ile düz ördük. Modelde 5. sıramız. Modelimiz bu sırada şekillenecek. Tekrar kahve ipimi aldım. Yapacağımız işlem şu. Öncelikle ilk 3 ilmeğimi düz öreceğim. 1, 2, 3. Ardından sıradaki bakın ilmeğim var. Bu sarı ilmek. Bu ilmeğimi söküyorum. Açıyorum hanımlar. Bakın bir kere açtım. Şu ikinci kere söktüm. Şu 3. Bakın şu da 4. Alttaki kahve ilmeğime gelene kadar ilmeğimi açtım. Arkada böyle 4 tane ip var. Şöyle 4 ipini de altından şişime alarak tekrar bu alttaki kahve ilmeğimi, bu 3 tane sarı ip görüntümüz var, pardon 4 tane. Hepsini bir örüyorum. Bu şekilde hepsini topladım. Şimdi yanına 3 ilmek düz öreceğim. 1, 2 ve 3. Tekrardan sıradaki ilmeğimi söküyorum. Alttaki kahveye ulaşana kadar. Bakın. Şöyle açtım. Kahve ilmeğime geldim. Bu kahve ilmeğimi bakın şişimde şu iplerini de şöyle altından geçirerek bu kahve ilmeğimi normal düz örüyorum. Yanına 3 ilmek düz öreceğim. 1, 2, 3. Her 3 ilmekte bir bu sarı ilmeğimizi altta kahveye ulaşana kadar açıyoruz. Bakın yine kahveme ulaştım. Şu alttan giriyorum. Bu kahve ilmeğimi, bu sarı 3-4 tane ipimiz var. Bu 4 iple birlikte şöyle topladım. Yine 3 ilmek düz öreceğim. 1, 2, ikinci şişimden devam ediyorum. 3. Sıradaki ilmeğimi yine açıyorum. Alttaki kahveye ulaşana kadar. Bakın kahve ilmeğime geldim. Bu kahve ilmeğimi şöyle alttan alıyorum. Şöyle hepsini topladım. Yanına 3 ilmek düz örüyorum. Tekrar sıradaki ilmeğimi hanımlar açıyorum. Her 3 ilmekte bir ilmeğimizi alttaki kahve zemin ilmeğe ulaşana kadar açıyoruz. Sonra bu kahve ilmeğimizi şöyle örüyoruz. Yanına 3 ilmek kahve öreceğim. Yine sıradaki ilmeğimi açıyorum. Bakın alttaki kahveye ulaşana kadar kahveme ulaştım. Alttan girerek bu ilmeklerin hepsine bir ördüm. Yanına 3 ilmek düz örüyorum. Burada da yine bu ilmeklerimi sökeceğim hanımlar. Bakın. Alta inene kadar, kahveye gelene kadar. Bakın kahve ilmeğime geldim. Bu kahve ilmeğimi şöyle düz örüyorum. Bu sarılarla birlikte topladım. 3. şişimdeyim. Yine 3 ilmek düz öreceğim. Ve sıradaki ilmeğimi tekrar söküyorum. Bakın alttaki kahveye ulaşana kadar. Şöyle. Kahve ilmeğime geldim. Kahve ilmeğimi topluyorum. Düz ördüm. Tekrar 3 ilmek düz ördüm. Sıradaki ilmeğimi böyle sökeceğim kahveye ulaşana kadar. Yine bakın kahve ilmeğime geldim. Alttan girerek şöyle bu kahve ilmeğimi düz ördüm. Yanına 3 ilmek düz örüyorum. Tekrar bu sıradaki ilmeğimi sökeceğim. Her 3 ilmekte bir ilmeğimizi söküyoruz. Bakın alttaki kahve ilmeğime ulaştım. Bu kahve ilmeğimi düz örüyorum. Yanına 3 ilmek düz öreceğim. Tekrardan 4. işimden devam ediyorum hanımlar şu anda. İlmeğimi söküyorum. Bu kahve ilmeğimin alttan şöyle girdim. Kahve ilmeğimi düz ördüm. Yanına 3 ilmek düz örüyorum. Yine sıradaki ilmeğimi söküyorum. Her 3 ilmekte bir ilmeğimizi böyle 4 kere söküyoruz.
tekrar şu alttan girerek şöyle kahve ilmeğimi ördüm. 3 ilmek düz örüyorum yanına. Yeniden sıradaki ilmeğim. Söküyorum yine bu şekilde. Bakın alttaki kahveye ulaştım. Bu kahve ilmeğimi aldım, düz örüyorum. Yeniden yanına 3 ilmek düz ördüm. Tekrardan bu 4 ilmeği sökeceğim. En son sarı ördüğümüz için bu defa arkada 3 tane sarı ipimiz oldu. Bu üçünü de alıyorum. Hepsini kahve ilmeğimi alttan toplayarak ördüm. İlk işimize geldik. Modelde 5. sırayı tamamladık. 6. ve sonuncu sıramız. Bu sıramızda hanımlar ilmeklerimizin tamamını kahve ipimiz ile ters olarak örüyoruz. Hepsini ters örüyorum. Modelimizin sonuncu sırası bu şekilde. Sırası ile ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bakın ilk şişimdeki ilmeklerimi ördüm. Zaten model ördükçe kendini gösterecek. Diğer 3 şişimizi de ters örelim. İlk şişte buluşalım. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm, geldim. Bakın ilk modelimizi tamamladık. Bu ilk başta model çok kendini göstermeyebilir. Şöyle bir görüntümüz var şimdilik. Ördükçe zaten kendini gösterecek. Hemen ikinci modele geçeceğiz. 6 sıradan oluşan modelimizi tekrar kuracağız. Şimdi bu defa renk geçişi yapıyorum hanımlar. Ben turuncu ipimi elime aldım. Bu defa turuncu ile modelimizi yapacağız. İlk şişimde modelde 1. sıradayım. Öncelikle hemen şu ilk 2 ilmeğimi ördükten sonra ipimin ucunu yine bir düğümleyeyim. Dilerseniz 2 renkli de yapabilirsiniz. Dilerseniz daha fazla renk de kullanabilirsiniz. Şöyle ilk 2 ilmeğimi ördükten sonra yine devamındaki ilmeklerimi de bakın modelde 1. sıramız düz olarak örüyorum. İlk modelde olduğu gibi. 4 sıra boyunca ilmeklerimizi turuncu ipimiz ile düz olarak öreceğiz hanımlar. 4 sıra boyunca. Bakın ilk şişimdeki ilmeklerimi ördüm. Diğer 3 şişimi öreceğim, 1 olacak. Aynı işlemi tekrar edeceğim, 2. Tekrar edeceğim, 3. Son kez tekrar edeceğim, 4. Bu şekilde sarıda olduğu gibi 4 sıra örelim, ardından buluşalım. Evet hanımlar, 4 sıra ilmeklerimi turuncu ipim ile düz ördüm. Şimdi modelde 5. sıra, modeli şekillendireceğiz. Model burada bir tık farklılık gösteriyor. Kaydırmalı bir model. İlk modelimizi yaparken hanımlar 3 ilmek örüp öyle ilmek sökmeye başlamıştık. Bu modelimizde de şöyle kaydırmalı bir model olduğu için bu ikinci modelimizde de öncelikle ilk 1 ilmeğimi örüyorum. Hemen 1 ilmekten sonra öndeki turuncu ilmeğimi söküyorum. Tekrar şu alttaki kahveye ulaşana kadar bakın alttaki kahve ilmeğime kadar geldim. Bu şekilde. Şöyle alttan giriyorum. Bu kahve ilmeğimi yine şöyle arkadaki turuncu ipleri de aldım. Şöyle hepsini örüyorum. Bu şekilde. Şimdi her 3 ilmekte bir ilmek sökeceğiz yine. Bakın 3 tane kahve ördüm. Tekrar öndeki turuncu ilmeğimi söküyorum. Şöyle her 3 ilmekte bir yine aynı işleme devam edeceğiz hanımlar. Bakın ilmeklerimi söktüm kahveye kadar. Kahve ilmeğimi yine düz örüyorum. Hemen yanına 4 ilmek düz ördüm. Pardon 3 ilmek düz örüyorum. Her 3 ilmekte bir ilmek sökme işlemini yapıyoruz. Tekrar bakın ilmeğimi söküyorum. Şöyle alttaki kahve ilmeğime geldim. Bu kahve ilmeğimi şöyle turuncuları da şişin altından geçirerek hepsini örüyorum. Tekrardan 3 ilmek ördükten sonra yine bu öndeki turuncu ilmeğimi söküyorum. Alttaki kahve ilmeğime gelene kadar. Bakın kahve ilmeğime geldim. Bu kahve ilmeğimi şöyle örüyorum. Bakın şeklimiz şöyle. Şimdi hanımlar diğer 3 şişimizde de yine her 3 ilmekte bir ilmek sökerek modelimizin 5. sırasını tamamlayalım. İlk şişte buluşalım. Evet hanımlar, diğer 3 şişimde de modelimi oluşturdum, geldim. Şimdi tekrar ilk şişimizde modelde 6. sıramız. Yine bu sıramızda ilk modelin 6. sırasında olduğu gibi ilmeklerimizin hepsini ters olarak örüyoruz. Böylece ikinci modelimizi de tamamlamış olduk. İlk şişimdeki ilmeklerimi şu an sırasıyla ters örüyorum. Şöyle. Diğer 3 şişimizi de ters örüp gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimin hepsini ters ördüm. Tekrar ilk şişime geldim. 6 sıradan oluşan modelimizi tekrar edeceğiz.
Ben bu desenlerimde 3 renk kullandım. Sarı, turuncu ve beyaz. Şimdi beyaz ipimiz ile hanımlar yine birinci modelde yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. 4 sıra ilmekleri beyaz ile ördükten sonra yine ilk modelde ne yapmıştım? İlk 3 ilmeği örüp ilmekleri sökmeye başlamıştım. Yine 3. modeli de aynı şekilde yapacağız hanımlar. Zaten birinci model, 3. model ve 5. model aynı hizada, aynı sayılarla aynı şekilde yapılıyor. Şimdi birinci modeli yaptığımız gibi tekrar 3. modeli yapacağız. İlk 3 ilmeği ördükten sonra modeli şekillendirirken 5. sıradan bahsediyorum. Sıradaki ilmeği sökerek yapıyoruz. 3. modelden sonra 4. modele geçeceğiz. 4. modeli de 2. model gibi yapacağız hanımlar. İlk 4 sıra düz ördükten sonra 5. sırada 2. modelde ne yapmıştık? İlk ilmeği düz ördükten sonra hemen önündeki ilmeği sökerek modelimizi oluşturmuştuk. Model bu şekilde devam ediyor. Sırasıyla modelimizi birinci model ve ikinci model gibi yapacağız. Üçüncü model bir ile aynı. Dördüncü model ikinci model ile aynı. Bakın hanımlar. Şu birinci model, üçüncü model, beşinci model. İkinci modelin hizasına baktığımızda bakın. 2, 4 ve 6. model aynı gidiyor. Modelimiz bu şekilde ilerleyecek. Ben bu patiğimin ön bölümüne toplamda 6 tane model yaptım. Sizler hanımlar bu aşamada patiğinizi ayağınıza ölçün. Ölçerek yapın. Mutlaka ayağınıza deneyin. Şöyle patiğinizin ön bölümünü ayağınıza giyin hanımlar. Deneyin. Daha mı yüksek yapacaksınız? Daha mı az yapacaksınız? Ya da ayak numaranız büyük mü küçük mü? Buna göre belli olacaktır zaten. Bilek bölümüne gelene kadar örmeniz gerekiyor. Ben 6 modeli ördüm, tam oldu. Belki siz 7 yaparsınız. Belki 5 model yaparsınız. Tamamen ölçülere göre bu sayı değişebilir. Şimdi hep birlikte patiğimizin bu ön bölümünü ölçülerimize göre tamamlayalım. Ardından buluşalım. Evet hanımlar, patiğimin ön bölümünü yaptım geldim. Toplamda 6 tane modelimi bitirdim. En son 6. modelin 6. sırasını ördüm ve geldim. Şimdi ilmeklerimizin tamamını düz olarak öreceğiz. Bilek ayrımı için hazırlık yapacağız. İlmeklerimin tamamını düz örüyorum. Evet, ilk şişimdeki ilmeklerimi düz ördüm. Diğer 3 şişimizi de düz örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm. Şimdi tekrar ilk şişimdeyim. Bilek ayrımını yapacağız. Burada son bir ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi yine düz olarak örüyorum. İlk şişimizde bilek ayrımını yapacağız şimdi. Bakın son bir ilmeğim kaldı. Bu ilk şişimdeki sonuncu ilmeğim ile ikinci şişimdeki ilk ilmeğimi aldım. Bu iki ilmeği şöyle birbiriyle yer değiştirdim. Yer değiştirdiğim ilk ilmeğimi ilk şişimle örüyorum. Bilek ayrımında, yani burada ilmekleri yer değiştirerek örüyoruz. Sebebi şu: bilek ayrımı yaptığımız yer daha sıkı ve sağlam oluyor. Patiğimizin artık arka bölümlerine geçtik. Ben patiğimizin bu bilek kenarlarına 8'er ilmek haroşa ördüm. Ben örgümüzün hemen hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Şimdi ikinci şişimdeyim. İlk 8 ilmeğim bilek kenarına denk gelen ilk 8 ilmeğim haroşa. İlk 8 ilmeğimi yine düz örüyorum. 7 ve 8. Bu şekilde. Arka yüzde de yine bu 8 ilmeği düz öreceğim. Devamındaki ilmeklerimi de düz örmeye devam ediyorum. Artık patiğimizin arkasına geçmiş bulunuyoruz hanımlar. Bu arka bölümde ön yüzde düz, arka yüzde de ters örgü uygulaması yapacağız. Bilek ayrımı yaptığımız yere kadar öreceğiz. Ardından geri döneceğiz. Geri döndüğümüzde arka yüzde olacağımız için ilmeklerimizi ters öreceğiz. Sadece bilek kenarlarındaki 8'er ilmek haroşamızı haroşa olarak örmemiz gerekiyor. Evet, yine bu taban bölüme gelen ilmeklerimi de düz örüyorum. Yeniden ilk şişime, yani bilek ayrımı yaptığım şişime geldim. Burada da yine ilmekleri düz öreceğim. Bilek ayrımına kadar öreceğim, sonra geri döneceğim. Bakın son 8 ilmek haroşa, bunu da yine normal düz olarak örüyorum. Evet, bilek ayrımı yaptığımız yere kadar geldik. Yani ilmekleri yer değiştirdiğimiz yer. Şimdi geri döneceğim. Arka bölümde yapacağımız işlem bu. Bilek ayrımına kadar örüyoruz, geri dönüyoruz. Şimdi kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğim ile birlikte toplam 8 ilmek haroşamı düz örüyorum. 6, 7 ve 8. Devamındaki ilmeklerimi ters öreceğim arka yüzde olduğum için.
Patiğimizin arka bölümünde yapacağımız işlem hepi topu bu kadar hanımlar. Bilek ayrımı yaptığımız yere kadar örüyoruz, geri dönüyoruz, örüyoruz, geri dönüyoruz. Ön yüzdeysek eğer düz örgü, arka yüzdeysek de şu anda yaptığımız gibi ters örgü uygulaması yapıyoruz. Sadece bilek kenarlarındaki 8'er ilmek haroşamız haroşa olarak örülüyor. Evet. Bilek ayrım yaptım. Bakın son şişime geldim. Burada da yine ilmeklerimi ters öreceğim. Son 8 ilmeğim haroşa. Haroşalarımı düz öreceğim. Bakın son 8 ilmeğim kaldı. Haroşalarımı düz olarak örüyorum. Bakın yine bilek ayrımı yaptığımız yere geldik. Tekrar geri dönüyorum. Yine ön yüzdeyiz. Bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz hanımlar. Yine 8 haroşamı düz öreceğim. Devamındaki ilmeklerimi de tekrar şu an ön yüzdeyim. Düz örmeye devam edeceğim. Diğer bilek ayrımına kadar böyle düz öreceğim. Sonra geri döneceğim. Arka yüzde ilmekleri ters öreceğim. Patiğimiz böyle devam edip gidiyor. Şimdi şöyle baktığımızda patiğimizin şu kenarlarında birer diş haroşamız oluştu. Ben patiğimin arka bölümüne toplamda 15 sıra haroşa ördüm. Şimdi bu aşamada dikkat edilmesi gereken şu. Ayağınıza ölçerek yapmanız gerekiyor hanımlar. Ben 15 sıra haroşa yaptım diye sizin de 15 sıra yapmanız gerekmiyor. Ölçülerinize göre yapın. Patiğinizi bir miktar ördükten sonra ayağınıza giyin hanımlar. Bir ölçün. Arka bölümü topuğunuzun kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Her videomda özellikle uyarmama rağmen sırf benim yaptığım ölçülerde yapıp da yok patiğim büyük oldu, aman benim patiğim küçük oldu diye üstem edenler var. Lütfen bakın uyarılarımı ciddiye alın. Bu benim ölçüme göre öyle. Sizin ölçünüz farklı olabilir. Örgünüzün sıkılığı, gevşekliği, ipinizin kalınlığı, inceliği, şiş numaranız hepsi patiğin boyutunu etkiler. Bu nedenle lütfen ayağınıza ölçün, tekrar ölçün. Şimdi hep birlikte patiğimizin arka bölümünü ölçülerimize göre örelim gelelim, ardından buluşalım. Evet hanımlar, patiğimin arkasını ördüm geldim. Burada 15 sıra haroşam var. Bilek ayrımından sonra bakın şu bölüm genişlediği için ilmeklerimin hepsi şöyle dümdüz duruyor. Yani tek şişte toplanacak duruma geldi. Ben de bu aşamada topuk kesiminde bana kolaylık sağlasın diye ön yüzden baktığımızda sol kenara 24 ilmek ayırdım. Kalan ilmeklerimi de sağ şişime taktım. Şimdi topuğumuzu örmeye başlayacağız. Patiğimizin topuk bölümünde kenardaki 8 ilmek haroşamızı yine haroşa olarak örüyoruz hanımlar. Topukta da model bütünlüğü sağlansın diye. 8 haroşamı ördüm. Şimdi ön yüzdeyiz. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak öreceğim. 8 haroşayı örmüştüm. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ilmeğimi ördüm. 24. ilmekte öndeki ikisini alıyorum. Birlikte keserek ördüm. Zaten sol kenara da 24 ilmek ayırmıştık. Burada da 24. ilmekte kesimi yaptık. Topuğumuz için ortada 7 ilmek kaldı. Bu 7 ilmek her sırada birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve böylece topuğumuz oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesimden sonra geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzde olduğum için buradaki ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Kenardaki son 8 haroşa ilmeğimi düz olarak öreceğim. Bakın son 8 ilmeğime geldim. Haroşalarımı düz örüyorum. Evet, yeniden ön yüzdeyiz. Bir önceki sırada yaptığım işlemin aynısını yapıyorum. İlk 23 ilmeğimi öreceğim. 24. ilmekte kesimimi yapacağım. Yine 8 haroşamı ördüm. Sayarak gidiyorum. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. ilmekte öndeki ikisini kestim. İkinci kesimi yaptık. Bir önceki sırada arada 7 ilmek vardı. Şimdi baktığımızda 6 ilmek kaldı. Şimdi kesim yaptık. Geri dönüyoruz. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde tekrar 23 örüp 24'te kesimi yapacağız. Biz bu kesme işlemine şu ortada kalan 6 ilmek bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte topuğumuzu örelim, ardından buluşalım.
Evet hanımlar, aradaki ilmeklerin bitene kadar topuğumu ördüm geldim. İlk başta sol tarafa 24 ilmek ayırmıştım. Kesimlerden sonra sağ şişimde de 24 ilmeğim kaldı. Şimdi patiğimizin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde ikiye katladım. Tığ ile kesimimi yapacağım hanımlar. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek aldım. İkisini topluyorum. Diğer kesimlerim de şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişimizden aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. Her iki patiğimizin topuğu da aynı yöne, aynı şekilde kesiliyor. Kalan ilmeklerimizi de keselim gelelim. Evet, ilmeklerimi kestim. Son birer ilmeğim kaldı. Önce benden taraftaki, sonra diğer şundaki ilmeğimi tığıma aldım. Tığımda 3 ilmek var. Üçünü bir topluyorum. 2 de zincir çekip ipimi kesiyorum. Evet, şimdi ipimizin ucunu gizleyeceğim hanımlar artık. Böylece patiğimizi tamamlamış olduk. Şöyle tekrar zincir tekniğiyle düğümleyerek ipimizin ucunu gizliyorum. Patiğimiz bu kadardı. Bakın topuğumuz şöyle. Hemen göstereyim. Bakın görüntümüz şu. İzi bile belli değil. Gizli kesim. Görüntü itibariyle patiğimiz şöyle. Hemen makine yamada giydireyim. Birlikte ayaktaki duruşuna da bakalım modelimizin. Ben çok beğenerek, çok severek yaptım. Umarım sizler de benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. 2 şişini de daha önce yapmıştım. Talep üzerine böyle 5 şiş olarak da çalıştım. İşte hanımlar, modelimiz şöyle. Çok güzel, çok hoş bir model. Topuğumuz. Evet. Bugünlük de benden bu kadar. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.